Sevgili dostlarım merhabalar efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Yeni haftaya başlarken hafta boyunca etkili olacak birkaç gezegen hareketimiz var. Bilmenizde fayda var. Biliyorsunuz 3 haftadır yaklaşık Merkür Balık burcunda retroydu ve Venüs'le birlikte retrosunu sürdürüyor. Ayın 8'i öğleden sonra akşam üzeri böyle 5 gibi tam olarak Merkür retrosu artık sona erecek. Tabii bunu nasıl kullanalım? Uzun süreden beri hani balık burcunda yoğunlaşan özellikle Satürn Venüs'ün birlikte olmasından dolayı da Satürn etkisi güçlü bu arada, onu da belirteyim. Eskiye döndük. Eski hesaplar, eski konuşmalar, eskiye dair konular, eskiden yapılmış iş anlaşmaları, öncesi olan konuların süreci böyle yavaşlattığını söyleyebilirim. Biliyorsunuz biz astrologlar genellikle retrolarda önemli konuların karara bağlanması açısından çok da hemfikir değiliz. Açıkçası bugünden yani 8'inin akşam saatlerinden itibaren de Merkür artık normal hareketine döneceği için her türlü süreçte bekleyen anlaşmalar, işle ilgili gündemler, bir takım belki ruhsal olarak da bu arada çok etki aldık. Fiziksel olarak maddi konularda biraz zorluklar yaşandı. Bunlarla ilgili ilerleyebilirsiniz. Haftanın kalanında yani 8'in akşam saatlerine sonra bizim için o sürümcemede kalan tüm konuları hayata geçirebiliriz. Merkür'ün balık seyri aslında biraz daha böyle duygu ve hassasiyet, işte hisler, biraz daha melankoli, ondan sonra biraz arka plan konular, biraz gizlilikle ilgili işte göremediğimiz, duyamadığımız ya da anlam vermekte zorlandığımız işlerde sürdü. Bu da en çok tabii ki su elementinde olduğu için su elementi burçlara belki biraz daha yaramış olabilir ama her halükarda zorlayıcı oldu. Çünkü Satürn orada bir Venüs'le birlikte ilerlerken ki Venüs'ün de retrosunu birazdan onu da geçeceğim. O da artık yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyor. Bir yapışkan görevi görür. Yani bir tutar, bir özgürlüğü orada yani bu anlamdaki özgürlükleri kısıtlıyor. Çünkü orada herhangi bir konuda sağlam, kalıcı, yapılandırıcı konularda durduruyor bizi. Aslında bir sürece yayıyor. Belki farklı boyutta mesela karmik astroloji anlamında baktığımızda bunun da faydası da var. Yani bir sebebi de var. Böyle de düşünebiliriz. Yani Merkür'ün retrosunun 8 akşam saatleri, 8 Nisan akşam saatlerinden sonra daha rahat ilerlediğinizi göreceksiniz. Mesela alışverişler yapabilirsiniz. Teknik konularda ilerlemek istediğiniz mesela tadilat, tamirat, satın almalar, teknolojiyle konular, yazım işleri olabilir. Duygu ve hisleri kelimelere döküp yazmak, ifade etmek hakikaten zordu. Onu böyle içimize attırmış olabilir bu dönemde. Yani o içimize attıklarımızı artık daha rahat ortaya dökebileceğiz açıkçası. Şimdi gelelim bu hafta boyunca çok önemli bir etki bu. Özellikle pazartesi günü Venüs, retro Venüs Satürn'le tam kavuşumda. Şimdi arkadaşlar Venüs'ün Satürn'le kavuşması astrolojik açıdan baktığımızda kalıcı ilişkiler inşa etmek bakımından çok önemlidir. Tutku değil burada, işte duygu değil de biraz daha mantık ön plandadır. Fakat burada da bazı şeyler süründürmede kaldı. Özellikle Venüs ilişkilerimizi temsil eder. Parayı temsil eder. Sosyal ilişkilerimizi, akademik konuları, biraz ekonomiyi çok önemli şekilde etkiler. Bu da yaklaşık 1,5 aydan beri özellikle Satürn'le birlikte ilerlediği için, ama şunu da unutmayalım. Orada bir de kuzey düğümümüz var arkadaşlar. Kuzey düğümün olduğu yerde de bir şeyin en kötüsü değil de aslında olması gereken bir yolda doğru ilerliyorsundur. Senin için idealler, hedefler, oradaki yapılandırma doğrudur. Ama o Merkür'ün de hani retro olmasından dolayı demek ki bir şeylerin daha sağlıklı ilerlemesi için durulması gerektiğini de anlatabiliriz. Satürn'ün bulunduğu yerdeki özellikle Venüs'te Satürn mesela kalıcı dedik, işte evliliktir, ortaklıktır, iş ilişkileridir, herhangi bir konuda sağlam,
çok emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir konuyu inşa etmek için harikadır. Ama bugün bu kavuşum artık Venüs'ün de son böyle sonlarına doğru gelirken yine eskiye dair bazı konuları gündemimize getirecektir. Bu eskiden süren bazı ilişkiler. Yine öncesi olan maddi konular. Yine geçmişte hayatımıza girmiş ama ilerlemekte zorlanmış, üzerinde çalışılması, düşünülmesi gereken tüm Venüsyen konularda bizim için önemli kararlar da getirebilir pazartesi günü itibariyle. Bunları daha çok ben ekonomiyle de bağlaştırıyorum. Cebimizdeki parayla, kasamızdaki parayla, hedeflediğimiz kazançlarımızla, özellikle ilişkilerimizle, güzellikle, estetikle de bağlayabiliriz bunu. Yine dış görünümle ilgili bir zaman dilimi çünkü bu yine. Buralarda da bazı zorluklar ya da ilerleyememek. En önemlisi de böyle bir pasif agresif bir zaman dilimi. Bunun için de yine Venüs'ün retro olduğunu ve bugün Merkür'ün es olduğunu özellikle pazartesi günü çarşamba gününe kadar itinalı hareket edin. Fakat çarşamba gününden itibaren hemen takvimimi açarak daha net bilgi vermek istiyorum sizlere. Aynen çarşamba günden itibaren bu arada salı günü akşam saatlerinde başlıyor. Bu arada salı günde hakikaten şimdi ona da değineceğim. Sürpriz, yenilikçi, harika bir enerjiye de doğru gidiyor olacağız. Çünkü Venüs-Uranüs sekstili devreye giriyor. Instagram'ımda sürpriz var, güzel şeyler de olacak merak etmeyin diye özellikle bireysel olarak bunlardan bahsediyordum. Onlar da bu hafta itibariyle salı günü başlıyor bu arada. Gelecektir. Fakat bizim için hareket özgürlüğü adına evet bazı duran, sonuç bekleyen işlerimizi yoluna daha rahat aktığını göreceğiz. Bu arada Venüs'ün Uranüs'te sekstili arkadaşlar. Salı günü kesinleşiyor. Ayın 9'u çok verimli olmayabilir ama tam bir girişim, yapılandırma, görev, iş ve emek verdiğimiz, yani emek günü çünkü. Sağlık da olabilir bu, çalışma koşulları da olabilir. Bunlarla ilgili de sürpriz gelişmeler getireceğini söyleyebilirim. Uranüs-Venüs sekstilleri arkadaşlar genellikle bu 8'inden itibaren haftaya da yayılacak bir etki olacak. Bize ilişkilerde bazı yenilikçi adımlar getirebilir. Yönümüzü değiştirecek yeni fikir ve durumlarla karşılaşabiliriz. Maddi konudan sürpriz paralar getirebilme potansiyeli güçlenecek. Bu Venüs'ün retrosundan sonra böyle yavaş yavaş daha fazla güçlenecek bu arada. Onu da buradan tekrar bildirmek istiyorum sizlere. Ve arkadaşlar ayın tam 14'ünde bitecek Venüs retrosu ama ayın 14'üne kadar bu Venüsyen konularda gerçekten ikili ilişkilerdir, sosyal ilişkilerdir, efendim Venüs gizlilikle ilgili konulardır, arka plan kalan her şeyle ilgili söylüyorum. Böyle ani gelişmeler bize yaşatacağını söyleyebilirim. Şimdi baktığımızda önemli bir açı daha var. Bu hafta için söyleyeceğim yine. Mesela Perşembe günü çok enteresan bir gün. Bazı konularda kararsız arada kalabiliriz. Bunu aslında yine Venüs-Uranüs sekstiline ben bağlıyorum arkadaşlar. Neden derseniz de bizim için yine Merkür burada artık özgürleştiği için bir şeyler ilerlerken bir kararlılık göstermekte zorlanacağız. Fakat kuzey düğüm burada. Mars burada çok aktif gözüküyor. Hani Mars'ın da güzel etkileri var. Eğer kararsız kalır, netice almakta tereddüt ve endişe yaşarsanız Perşembe gününü es geçin. Yani böyle bir enerji var. Çünkü sonuç olarak bir dolunaya doğru gidiyoruz. Terazi dolunayı. Ve terazi dolunayında işte güzelliği katın, estetiği katın, özellikle ikili ilişkiler, beni izleyen arkadaşlar, adli konular, eş ve partner ilişkilerine ilgili beklenen sonuçlar, mesela büyük hukuki süreçler, davalar, mahkemeler ve buradan gelebilecek kararlar. Mesela Cuma
günü itibariyle çok çok güçlü, önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Hatta burada kuzey düğümüne kavuşan bir Merkür var. Ben bunun çok iyicil bir açı olduğunu düşünüyorum. Ve Balık burcunda su grubu burçlara çok yarar bu arada. Önemli etkiler var. Başak burçları için, Boğa burçları için, Oğlak burçları için Perşembe, Cuma güzel gelişmeler olabilir. O beklentilerini genişletebilirler. Ve hemen artık Cumartesi itibariyle de arkadaşlar bir Güneşin Şiron'la kavuştuğu, şifa veren, aslında o kırıldığın, yara aldığın, hasar aldığın, zorlandığın Koç burcu enerjisinde aynı zamanda Güneşin de Ayın da Jüpiter'le güzel bir etkileşimi varmış. Yani hafta sonunda. Hafta sonu itibariyle bir şeylerin artık, çünkü Venüs artık durdu ayın 12'sinde. 13-14 duran, 15'i itibariyle Venüs retrosu da bitiyor. Buradan herkese bunun müjdesini de vereyim. Yani bu hafta çok nasıl diyeyim, kritik bir hafta. Yani iki gezegenin retrolarının sonlara geldiğimiz ama 8'inden sonra biraz daha akışkan bir enerji olacağını söyleyebilirim. Zaten ayın 13'ünde pazar günü bir Terazi burcunda önemli bir dolunay yaşayacağız. Dolayısıyla bu dolunayın etkilerini de ayın 10'undan itibaren, yani Perşembe günden itibaren almaya başlayacağız. Bunun da en güçlü etkilerini tabii ki Terazi burçları, Koç burçları, Oğlak burçları, Yengeç burçları çok önemli şekilde hissediyor olacaklar. Bir dönemsel bir konuyu, özellikle ilişkilerde, parada, adalette, hak, hukuk, belki de ilahi adalet dediğimiz konularda da gündeme getirecek. Şiron burada başrolde, bu arada cumartesi günü kavuşuyor. Biraz aldığımız ya da böyle kritik bazı cümleler, hareketlerin bizi olduğumuzdan daha farklı görünme potansiyelimize sokabilir. O alanlarda biraz dikkatli olmamız icap edecek sevgili dostlar. Önemli bir haftadayız. Evet, Venüs'ün, Merkür'ün etkileri hakikaten hayatımızda güçlü etkiler bırakacak. Gelecek hafta, bir dahaki hafta artık bu retroların da bittiği ve Venüs'ün, Merkür'ün bile Koç'a doğru ilerlediği, hem ilişkilerimizde hem sosyal, mental düşünce olarak da çok daha iyi hissedeceğimiz, bizi özgürleştirecek diyelim, bazı gelişmelere doğru gideceğiz. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bu arada Nisan ayı burç yorumlarınız yayında. Orada tarihler vererek çok detaylı Nisan ayı burç yorumları çektim. Her birinde ayrı ayrı yanıtladım. Oradan lütfen Nisan ayı burç yorumlarınızı izlemeyi unutmayın. Ayrıca da Terazi burcu dolunayını sanırım yarın, onu da burçlarla birlikte nasıl etki alacağınızla birlikte paylaşmış olacağım. Harika bir hafta diliyorum. Gününüz aydınlık, umutlarınız yemyeşil olsun. Lütfen negatife çok odaklanmayın. Özellikle bir şey daha altını çizmek istiyorum. Sosyal medya evet bizi aydınlatıyor, işte dünya elimizin altında gibi, ama o kadar çok bizi yanlışa götürecek ya da çok karamsar şeyler de çıkabiliyor karşımıza. Lütfen bu konuda da biraz uyanık olun. Hoşça kalın.